Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Yaz tatilinin başlamasıyla beraber programımıza hemen çocuklarımızı ve gençlerimizi dahil ettik. Evet hocam, uzun bir yaz tatili var. Çocuklarımız evde, sanal ortamla, oyunlarla haşır neşirler. Gerek ilkokul çocuğu, gerek ortaokul, gerek lise artık fark etmiyor. Hepsi bununla haşır neşir. Bu konuya dair tavsiyeleriniz var mı? İkiye ayırayım. Ortaokul çocukları yazı nasıl geçirmeli? Ortaokul bu çocukların ön ergenlikte olduğu ve ergenliğe giriş yılları. En önemli şey sağlıkları, sosyalleşmeleri, hayata karışmaları ve okul döneminde sağlayamadıkları daha sağlıklı arkadaşlık ortamlarına girmeleri. Bunun için ben yaz okulu tarzında bir şey, bir tür yaz programı tarzında bir şey önereyim. Yaz okulu da şu olmamalı. Biraz İngilizce, biraz okçuluk, biraz şu değil. Çocuğun yeteneği ve ilgisi olduğu bir alanda programlı ve sistematik bir eğitim. Bu basket olur, bu futbol olur, bu yüzme olur, bu piyano olur ama sistematik bir eğitim. Dil olur. Her gün 2 saat, haftada 5 gün. Buna bir entelektüel, bir spor faaliyeti eklenebilir ve sosyalleşici bir faaliyete de ihtiyaç var. Bunların çocukların gelişiminde ortaokul çağı çocuklar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tersi bir şey de söyleyeyim. Türkiye çok kötü bir tatil sistemine sahip. Tarım döneminden kalan, Türkiye'nin tarım toplumu olduğu dönemden kalan çok uzun bir yaz tatilimiz var. Keşke 3 ay okul, 1 ay tatil, 3 ay okul, 1 ay tatil olsa ve yaz döneminde okullar açık olup sadece dil ve spor eğitimi yapsalar, çocukları sosyalleşmesiyle uğraşsalar, ben çocukların çok daha verimli olacağını düşünüyorum. 4 aylık bir dönemde çocukların sürekli ekranda, hiçbir şekilde disiplini olmadan, sürekli videolarda, oyunda ya da yazlıkta da olabilir, sürekli denizde olduğu bir tabloda 4. ayın sonunda 1 Eylül başladığında hadi kızım, oğlum bırak ekranı, oyunu, okula gideceksini yapamıyoruz, disipline edemiyoruz, bunu oturtamıyoruz. Bunu yapmayın. Bu 4 ay çok uzun bir süre. Çocukların mutlaka meşgul olması gerektiğini düşünüyorum. Sevgili hocam, şimdi ortaokul çocuklarından bahsettiğimiz zaman yaş grubu 10-13 gibi yaş aralığında. Zaten 8 ay okula gidiyorlar, sabahtan akşama kadar okuldalar. Orada bence sosyalleşiyorlar da. Aileler zaten okul programıyla beraber müzik, spor gibi ek aktiviteler ilave etmeye de çalışıyorlar. Bu çocuklar biraz da dinlenmesin mi? Dinlenmesin. Kasların, beyinlerinin, nöronlarının en çok geliştiği dönem. Dinlenmesinler. Beyin uykuda ve yaptığından farklı bir iş yaparken dinlenir. Bir de bu çocuklar okulda sosyalleşmiyorlar. Okullarımız bizim sadece test çözdürüyor artık. Bir eğitim falan da aldıklarını düşünmüyorum. Sadece test çözdürüyor. Bu çocukları disipline edecek ve hayatın içinde keyifli, tadını alacakları bir alanda disipline çalıştırabilecek bir şey tatillerde bulabilirsiniz. Okul çağı çocuklarında bu Türkiye'deki bazı kamplarda, örneğin İzmir Uzay Kampı gibi, bu fırsatların kaçırmaması gerektiğini düşünüyorum. Ben gece gündüz çalışsınlar demiyorum. Tam tersine, hatta şunu söyleyeyim, 7. sınıfta bitiren çocuklar, ortaokul çocukları için şimdiden ders çalışmaya, test çözmeye başlayacaklar. Burada sorun var zaten. Çocuklar test ve ekran arasında sıkışmış durumda. Ve bu iyi değil yani. Bunlar iyi planlar, iyi programlar değil. Konuşmuştuk okul nasıl seçilir diye. Bence ortaokul çağı, ön ergenlikteki çocuklar mutlaka ve mutlaka sosyalleşme, dışarı itilme, karma ortamlara sokulma gibi hayata hazırlayacak manevralara maruz kalmalılar. Ve bir çocuğu ne kadar erken eğitirseniz, ne kadar erken zorlarsanız o kadar iyi bir immün sistem, iyi bir kabuk geliştirebiliyor. Bizim büyük hatalarımız var. Çocuklar dinlenmesin mi? Çocuklar yoruldu. Yorulmadı. Okulda hiçbir şey yok arkadaşlar. Özellikle özel okullar sınav sorularını bile önceden veriyor. Türkiye'deki 10 milyon öğrencinin 9 milyonu takdir oluyor. Böyle bir şey mümkün mü yani? Böyle bir şey yok yani. Biz şu an çocuklarımıza öğretim verilmiyor, eğitim hiç verilmiyor. Benden iyi biliyorsunuz bunu. Geçen hafta olan olayları hatırlayın. Tabaktaki 9 kajudan kalanların hepsini yersem bir çerez tabağında tabakta kaç kaju kalır sorusunu bir akademisyen televizyondaki bir yarışma programında yanıtlayamadı. Ya da üniversite sınavına çıkan sorulardan çok basit bir matematik sorusunu. 18 eksi aç parantez 8 eksi 5 gibi bir soru, kapa parantez. 720 bin öğrenci yanıtlayamamış. Böyle bir şey öğretilmiyor yani.
Çok az okul disiplini, çok az okulun böyle sıkıntıları var. Bu bizim uluslararası çalışmalar, PISA yarışmalarında da görünüyor. Yani 40'a yakın ülke katılıyor. Biz 37. filanız okuduğunu anlamakta, matematikte, şunda bu. Yani 3-4 alan var. Biz son 5'teyiz, son 6'dayız hep. Yani iyi değil bizim eğitim sistemimiz şu an. Oldukça sıkıntılı. Bu nedenle bu çocukların hayata hazırlanmasını, sağlıklarını kesinlikle dinlenmemeliler. Bu çocuklar yazı hep oturup geçirdiler. Son 2 yılda COVID'de de oturdular. Bu çocuklar yazı kaslarını çalıştırarak deli gibi çalışsınlar. Hiçbir şey kaybetmezler yani. Hiçbir şey kaybetmezler. Bazı çocuklarımız da bu tür aktivitelere direnç gösteriyorlar. Tahmin edersiniz ki. Belki hani kaçınıyorlar. Ailelere bu tarz yaklaşım olan çocukları ikna edebilecek manevralar önerebilir misiniz? Şimdi haklısınız ama ortaokul çocukları biraz daha dinlerler. Ve hatta burada da bir akrabanızın, çok iyi tanıdığınız birine çocuk işi çalıştırmak yasak ama hatta maaşını siz vererek, istediği bir telefonu, bir şeyin yarı ücretini ben karşılamam ama yarısını şu amcanın yanında çalışacaksın deyip. Bu da bir disiplin. Bu da bir ortaokul süreç. Çocukları için. Ortaokul çocukları için bile. Ya 2 saat olabilir ama bir iş kavramı, başka ortam. Hani ailenin güvenliğinden yavaşça çıkaracaksınız. Yavaşça bir anda bir çocuk okulu bitirip hayata atıldığında bir anda bütçe kullanmayı, bir anda ilişki kurmayı, bir anda kriz çözmeyi öğrenemiyor. Yavaş yavaş sizin kriz yaratmanız, sizin bunları onun önüne koymanız gerekiyor. Alıştırma yapmanız gerekiyor. Yoksa öğrenmez çocuk bunu. Ki bizim en büyük sorunumuz şu an ailelerinden ayrılamayan ve hayata katılamayan çocuklar. Bunu eğer ortaokul çağlarında başlarsanız hiçbir sıkıntı çekmezsiniz. Ben oğlumu ilk kez bir kafede arkadaşımın yanına bıraktığımda hani oyalansın diye de bıraktım. Satrancı seviyordu ve satranç oynanan bir kafeydi. Maaş aldığını sanıyordu. 6 yaşındaydı ve ne içersiniz falan diye. 6 yaşındaydı yani. Yani çok sonra keşfettiler çalıştıkları her yerdeki maaşları benim ödediğimi ama bunlar çocuğu hayata hazırlamak ve özgüveni getirmek, bu anlamda sosyalleştirmek için çok değerli ve çok önemli manevralardır. Bir sürü manevra yapılabilir. Biraz da lise yaş grubu çocuklarımızdan bahsedelim mi? Lisenin çok önemli bir farkı var. Lise yılları artık önergenliğin bittiği, cinsiyetin oturduğu, sağlıklı cinselliğin, sağlıklı flörtün, sağlıklı sosyalleşmenin öğrenilmesi zorunlu yıllar. Yani nerede kavga edilir, nasıl kavgadan kaçınılır, nasıl evet denir, nasıl hayır denir. Biz bunu hiç yapmıyoruz liselerde. Üniversiteye hazırlık kısmı ayrı. Lise 1, 2, 3 bedensel gelişimin olacağı değil. Bunlar da oturabilir, çalışabilir. Çocuğun artık yetenekleri oturmuştur, temel kişilik oturmuştur. Bazen psikiyatrik hastalıkları oturmuştur. Lise 1, 2, 3 aslında üniversite hayatı ya da lise sonrası hayata hazırlıktır. Yani bu çocuk gelecekte nerede yaşayacaksa, dil mi öğrenecek, sporcu mu olacak? Bunlarla ilgili temel yönelimlerini aslında lise 1, 2, 3'te hazırlamanız gerekiyor. Bu çocuk gelecekte mühendis olacaksa, bu çocuğun istiyorsa AutoCAD çalışması, bilgisayar istiyorsa yazılım çalışması, İngilizce çalışması gibi. Çünkü lise sonunda zaten buna zamanları olmuyor. Üniversitede de olmuyor. Adaptasyonla, gittiği yerle, şunla bununla bunu kaybediyorlar. Yani o zamanları kaybediyorlar. Zaten böyle sersem ortalıkta kafası kesik tavuk gibi dolaşan, işte oraya mı gideyim, bunu mu yapayım, şunu mu yapayım diyen. Oysa yazılım fakültesinde, bilgisayar fakültesinde 1. sınıf öğrencisini temel yazılım kodlarını bilerek ve temel İngilizcesi oraya oturmuş olarak gitmesi lazım ki onu öğrenebilsin yani. Ama biz bunu atlıyoruz. Orayı kazanmadan önceki donanımları vermiyoruz çocuklarımıza. Burada çok büyük bir sıkıntı var. Lise 1, 2, 3 yatış yılları değil. Gerçekten bir çocuğun en verimli olduğu yıllar. Hayata hazırlık anlamında en verimlisi. Bunu çalışıyorlar. Aslında 6 yaş öncesi. 6 yaş öncesi çocuğa harcadığınız her $1 erişkinlik hayatında $10. Lise hayatında işte $3. Üniversite hayatında $1-2 olarak size geri dönüyor. Aslında ne kadar erken verirseniz eğitimi, yetenekleri, gelecekte bu çocuklar o kadar hayatın içinde disipline oluyorlar. Bu çok değerli ve çok önemli bir şey. Liseli çocuklar bu yüzden sağlıklı sosyalleşmenin olabileceği mutlaka çalışmalılar yani. Mutlaka. Yani Obama'nın kızı kasiyerlik yaptı. Bu utanılacak bir şey değil. Yurt dışında insanlar mutlaka bunu yapıyorlar.
yaptırtılıyor. Hangi iş olursa olsun mutlaka bir aktivite, sosyalleşme vesaire önemli. Bu olmayacaksa başka bir şekilde konfor alanından çıkın. Eğer olanaklarınız varsa yurt dışı dil okulu, bir gezi kulübü, şu bu bilmem ne. Yani evden ayırın. Sizden uzak kalmayı öğretin. Çünkü zaten çok az kaldı. Yani 16 yaşındaki bir çocuğun evden uzak kalabilme çağı için geçen sürenin 1/4 kadar 4 yıllık bir süre var yani. Bunu siz şimdi yapmazsanız bir anda, yani ortaokulda haftalık vereceksiniz, lisede aylık vereceksiniz ki üniversitede bütçe, sizden uzakta bütçe kullanmayı öğrensin. Her gün harçlık, günlük harçlık verirken üniversiteye gittiğinde senin hesabına para yatıracağım derseniz ilk 6 ay çok acı çekersiniz. Yani para bir haftada biter. Ne yapacağını bilemez yani. Özgürlük de böyle, sosyalleşme de böyle, dışarıya çıkma da böyle. Önce Soma'daki oryantalin kampına göndereceksin ya da izci kampında göndereceksin ya da birlikte gidip dağda kamp yapacaksın. Sonra biraz daha uzaktakine, sonra biraz daha uzaktakine, sonra biraz daha uzakta yurt dışına. Yani tüm bunun randevusu, kursu, hesaplaması, ne zaman gideceği, ne zaman geleceği, bunların hepsi bir iştir. Ve bunu yavaş yavaş çocuğa bırakacaksınız. Gence bırakacaksınız. Ve liseli gençlerde oyun bağımlılığı çok büyük bir sorun. Oyun bağımlılığıyla beraber alkol çok büyük bir sorun. Özellikle sayfiye yerlerindeki gençlerde çok ciddi bir sıkıntı var. Aşırı kontrol etmeye çalışmayın, ters tepiyor. Dikkatle izleyip rol modeli olmakta fayda var. Erkek çocuksa babanın ve babanın hayatındaki erkek arkadaşlarının, kız çocuksa annenin rol model olmasında, onlara yetişkin davranış öğretmesinde, beraber kuaföre gitmek, beraber hamama gitmek, birlikte balığa gitmek, yani yetişkin erkek, yetişkin kadın ortamlarına sokulmalarında büyük fayda var. Yaz bunun için çok iyi bir fırsat. Yani anne baba kız birlikte, anne kız birlikte, baba kız birlikte gibi etkinlikler planlanmalı. Sosyalleşmenin çocuğa öğretilebileceği bu tip yeteneklerin, çok basit yeteneklerin bile öğretilmesi gerek. Yani al oğlunu, oğlum böyle tıraş olacaksın, ters olduğunda batık olur, bilmem ne falan. Bunun öğretilmesi gerekiyor. Yani bize bunlar atlıyoruz bunu ama bunlar çok önemli. Bir yemek yapmanın öğretilmesi gerekiyor. Yaz bunlar için iyi fırsatlar. Gel büyük annenle turşu kuralım. Çok iyi bir fırsat yani. Üniversiteye hazırlanan çocuklarda da çok erken ve yorucu bir tempoyla başlatmamanızı öneririm. Yani önemli olan şey, yani mermeri delen su güçle delmiyor, ısrarla, tekrarla deliyor. Önemli olan şey disipline olmak ve aynı şeyi tekrar yapmaktır. Sürekli yapabilmektir. Her gün 1 saat ama düzenli yapabilmektir. Oğlum çok hızlı başlama. Bu hafta günde 1 saatle başla. Hafta 2 saat yaparsın. Ondan sonraki hafta 3 saat. 4 saati geçmeni istemiyorum. Hatta onu da parçala. 2, 1,5 parçala yani. Gibi önemli olan sürekliliğe, disipline alıştırmaktır. İyi çalışma, iyi dinlenmenin ürünüdür. Yani 7/24 test çözerek hiç kimse bir yere ulaşamaz. Ulaştığında da bir şey olmuyor. Yani üniversiteyi kazandıklarında da onlardan hani etkin, sorun çözen, hayatın içinde birisi çıkmıyor. Bu bizim çok büyük bir sorunumuz. Ama burada da yine yaz 4 ay boyunca sürekli işte arkadaşlarla sahilde takılan, sabaha kadar oyun oynayan, gündüz 2'de kalkan bir çocuk profilini yani 1 Eylül'den itibaren 8'de kalkılıp test çözülecek, ders yapılacak getiremezsiniz. Yani bu çok önemli. Hani babaannesine gitti ya da oyun oynuyor. Odada bir sorun yok. En azından içimiz rahat filan. Bunu yapmayın yani. Yani biraz riske girin. İçiniz rahat olmasın ama çocuğu dışarıya ittirin. O ev kedisi değil. Sizinle yaşlanmayacak. Size ait bile değil o. Onu hayata hazırlamakla yükümlüsünüz. İyi anne babalık bu. Başka bir şey değil. Onu sevmek değil, onu aşırı korumak değil. Onu hayata hazırlamakla yükümlüsünüz. Başka bir göreviniz yok sizin. Yaz bunlar için iyi fırsatlar dediniz. Çok iyi fırsatlar. Biliyorsunuz ki ergenlerde şöyle bir süreç de işliyor. Aileden de bir kopma çabası var. Hani siz bir şey anlattığınız zaman ben bunu biliyorum ya da ben bunu yapmak istemiyorum. Ben bunu sordum mu? Ben böyle bir şey istedim. Ben hallederim. Gibi iletişim dilleri de olabiliyor tabii ki. Tamam, bu fırsatı kullanın.
Ne yapacak? Oyun mu? Tamam. Olimpiyatlara hazırlan. Bak şurada böyle bir kurs varmış ya da oyun yazma kursu varmış. Gitsene oraya falan. Var böyle yaz kursları. Ben şöyle bir şey söyleyeyim size. Bu benim kendi kızımın da lafıdır. Yani, baba, ben lise hayatım boyunca lise sonrasında kullandığım 2 çift cümleyi bile öğrenmedim liseden der. Gerçekten de doğru. Biz 15 tatiller dahil, yaz tatilleri dahil, okul saatleri dışındaki saatler dahil tüm eğitimimizi Milli Eğitim Sistemi dışından aldık. Almanca hocalarıyla, satranç hocasıyla, piyano hocasıyla, şununla buna. Mesela lise boyunca hiç karne alamadılar. Çünkü devamsızlıkları biriktirdiler. Erken gidebilmek için kurslara. Kursları ona göre ayarlıyorduk. Devamsızlıklarına göre de mesela 1 ay fazla gidebilmek için dil okuluna, şuna buna biriktirdi bunları yani. Tüm eğitimini bunun dışında almak zorunda kaldı. Biz bunları çok iyi kullandık, o tatilleri. Yani o tatillerde eğlenmedi mi? Eğlendi. Çok da güzel eğlendi yani. Ama bir yandan da disipline olup çalıştı. Başka kültürleri, başka disiplinleri gördü. Ve bunun ne kadar büyük bir artı olduğunu, ne kadar doğru bir karar olduğunu, yani şimdiki haliyle geçmişte yaptıklarımıza baktığımda çok iyi anlıyorum. Çok da işe yaradığını görüyorum. Nasıl yani, şimdi bir sistem işlerken, belli bir müfredat devam ederken ve herkes buna uyarken ben çocuğumu devamsızlık yapma riskini alacağım, yurt dışına gönderme riskini alacağım. O zamanlar devamsızlık zorunluydu. Ve 20 küsür günle sınırlıydı. Şimdi lise sonlara devam zorunluluğu yok. Ya bu bir rezillik bence. Hani okula gitme zorunluluğu bile olmayan bir yerde nasıl disipline edilebilir bir çocuk? Bu bir şansa şöyle dönüştürülebilir. Dersle beraber başka bir disipline düzenli verirsiniz. Üniversite sınavına hazırlarken ehliyete de hazırla. Ne olacak ki? Balık tutmayı da öğret, kuaföre gitmeyi öğret. Kız çocuğuysa doktora gitmeyi öğret. Bunu annesinden öğrenir yani. Annesiyle giderek öğrenir. Kim öğretecek bunları? Tüm bunları o süreç içine yedirmemiz gerekiyor. Herkes ayak sesini bu tarafa koşturuyor, ben de koşturayım. Koşturun. Ama buradan bir şey çıkmıyor. Okuyarak dikey yükselme bizim dönemimizdeydi. Bitti o. O bitti. Bu çocuğu hayata nasıl hazırlarım? Bu çocuk bensiz hayatta nasıl kalırız sorusunun artık başka yanıtları var. Ve bunun artısı, yani bunun yanıtı kesinlikle eski sistemde bizim babalarımızın ya da bizlerin düşündüğü gibi değil. Bu eğlence olabilir mi? Olabilir. Oğlum ve en iyi arkadaşıyla beraber İzmit'te dağlarda 3 gün kalıp salyangoz yiyip hayatta kalma eğitimi aldık. Yani çok da eğlendik de yani. Çok şey öğrendik de. Birbirimize çok da güvendik. Keyifli oldu. Birlikte 3 gün balığa çıkarsın. Birlikte bir geziye çıkarsın. Birlikte bir şey yaparsın yani. Burada bisiklet grupları var. Acayip hafta sonu turu yapıyorlar. Bunların hepsi bir disiplin, bir sistem, bir iletişim şansıdır. Ve test çözmekten çok önemlidir. Bizim çocuklarımıza şu an bunları yaptıramıyoruz. En büyük sorun çocuklarımızın sosyalleşme konusundaki eksiklikleri artık. Burada çok büyük sorun var. Ne istediklerini bilmiyorlar, neyi yapabileceklerini, neyi yapamayacaklarını bilmiyorlar. Yaşamın sıkıntılarıyla ilgili bir fikirleri yok. Yorulurlar diye hayatın sadece konforunu onlara sunduğumuz için. Aile olmanın sadece konforunu onlara sunuyoruz. Külfetini sunmuyoruz. Bizler böyle büyütülmedik. Biz ailenin külfetini de yaşadık. Kömür de taşıdık. Yani ev işine de yardım ettik. Keyfini de yaşadık. Korunduk da. Ama bizim çocuklarımıza biz sadece her istediklerini yaparak ve onları mutlu ederek bir noktaya getirebileceğimizi düşünüyoruz. Bu olmuyor. Bu iyi işlemiyor. Bunu artık çok net bir şekilde görebiliyoruz. Sosyalleşme dendiği zaman benim aklıma hemen sosyalleşme arkadaşlarla yapılan iletişimdir. Yaşam biçimidir. İlkokuldan lise sonuna kadar da bu böyledir. Şimdi bu çağda biz anne babaya mı kaldı sosyalleşmeyi yaşatabilmek? Hayır. Şu an çocukların sosyalleştiği bir sokak ortamı yok. Bir böyle düğün, seyran, bayram, hani bizim klasik geleneklerimiz yok. Baba mesleği diye bir şey vardı, düşünün yani. Babanızın ya da akrabanızın dükkanına gidersin. Hani bir şeyler yaparsın, oyalanırsın, işlenirsin ama öğrenirsin, öğrenmezsin. Onu yapma. Fakat oradaki esnafla tanışırsın, onun çocuğuyla tanışırsın, çay söylersin, onu getir, bunu getir derler falan. Bu bir sosyalleşmedir.
Yani nasıl oturulur, nasıl kalkılır, iş nasıl yürüyor? Toplumun içinden öğrenilen. Toplumun içinden öğrenirsiniz. Orada büyükleriniz, abileriniz vardır, küçükleriniz vardır. Siz onlara abilik yaparsınız filan. Bir grupta başat olmayı ya da geride durmayı ya da itaat ettirmeyi ya da itaat etmeyi öğrenirsiniz. Bu sosyalleşme becerisi. Şimdi bu ortamda olmayınca bunu suni olarak yaratacaksınız yani. Aynı yaş grubu çocukları olan ergen erkek çocukları olan erkekler bir erkek grubu oluşturacaklar. Yani ben böyle manevralar yaptım. İşte birlikte mangal yapalım, balığa gidelim, şunu yapalım. Çünkü bu muhabbeti öğrenmeleri lazım. Yani havalı tüfek takımı kurduk. Çünkü oğlumun oyunlarda o çok sevdiği, kullandığı tüfekler çok benziyor havalı tüfekler. Sniper tüfeği falan gibi. Ve çok da ilgi çekti. Bunları anlatan meraklı, bunları daha önce yapan insanlarla çok iyi arkadaşlıklar kurdu. İyi kanallar açıldı. Gel benimle otur diye konuş diyemiyorsunuz. Ama gel hadi Ahmet, Mehmet beylerle beraber şöyle bir piknik ayarladık, havalı tüfekle de atış da yapılacak dersen 8 saat seninle sohbet edebileceği bir ortam oluyor. Şakalaşabileceğin, konuşabileceğin, hele arkadaşına da çaktırmadan şu konuyu bir açsana. Hani ne düşünüyorsun? Bu alanda böyle ilerlemeyi düşünür müsün? Milli olmayı düşünür müsün? Ya da meslek olarak ne düşünüyorsun falan diye. Sen söylersen ters teper ama onu açtırtıyorsun. Onun olduğu için de sen açıyorsun. Yani birbirimizin sırtını kaşıyaraktan ilerliyoruz. Bu manevrayı yapacak şu an apartmanınızda, mahallenizde kim var? Kim var yani? Maalesef. Yani ergen çocuğunuzun yani sahip olduğu sorunlarla ilgili yardım alabileceğiniz okulda, rehberlik servisinde, dışarıda yani bir adres, bir öneri var mı sizce? Eskiden mahalledeki büyükleri de onların bir nevi babalarıydı, anneleriydi. Siz yoksanız bile onlar bir müdahalede bulunurlardı. Öğretirlerdi. Tabii ki sosyal sınırlar, yani sigara içen birini görürse ne yapıyorsun sen Velet der, müdahale ederler. Büyükler küçüklere müdahale eder yani. Yani bir sosyal sınır öğretilir ya da o görevlendirilir. Bunu sen bak denir. Küçüklere abilik, ablalık yapma öğretilir. Bunlar önemli bence. Bunları yapmadığımız zaman çocuklarımızın sosyalleşmesiyle ilgili çok büyük bir eksikliği zaten görüyoruz. Yani ne kadar çok okul bitirmiş genç ailesiyle yaşıyor, evden çıkamıyor. Ne kadar çok ortaokullu ve liseli genç tüm yaz boyunca neredeyse 16 saat, 18 saat ekranda geçirecek. Hasbelkader bu videomuzla karşılaşılan izleyicilerimizden bazıları diyecektir ki ben bunları denemedim, geç kalmış olabilir miyim? Ya deneyin, başka bir şansımız yok. Yani insan olmak zor bir süreç. Budana budana, eğitili kırbaççana kırbaççana. Yani no pain no gain, yani acı yoksa kazanç yok. Bunu nereden başlarsanız o kadarı iyidir. Yalnız erkek çocuklarda 15 yaşını geçtikten sonra çok zorlanıyoruz. 18 yaşından sonra imkansız oluyor. Hangi anlamda zorlanıyoruz? Komut almıyorlar. Yani ortaokulda bir çocuğu bir yere çalışmaya gönderebilirsiniz. Ama 15-18 yaşındaki çocuklarda, gençlerde hiçbir şekilde komut almıyorlar. Çatışma çok büyüyor. Çok saygısız davranabiliyorlar. Yani insanı çileden çıkaracak kadar saygısız davranabiliyorlar. Ve orada işte bu kurslar, kamplar, ilgi duyduğu alanda hemen bir şey yapıştırıp dışarıya göndermekte büyük fayda var. Çok büyük fayda var. Bu kadar yüzgöz ve laubali olmak iyi gelmiyor. Yani saygı ve seviye kaybediliyor. O yüzgöz olma çok rahatsız edici. Ortaokul çocuklarından bahsederken sormuştum. Daha çok bunu lise çocuklarında görüyoruz demiştiniz. Bu tür aktiviteleri ya da yönlendirmeleri, diyelim ki 15 yaşında bir çocuğumuz var. Denediğimizde dirençle karşılaşıyoruz. Karşılaşırsak eğer hangi manevraları deneyebiliriz? Şimdi bu direncin en önemli nedeni ekran bağımlılığının, oyun bağımlılığının bir madde bağımlılığı kadar güçlü olması. O oynadığı oyundan falan çıkamıyor. Dijital detoks diye bir kavram var. Biz anlatmıştık, bakabilirsiniz. Gerekirse profesyonel yardım alın. Hani bir danışmandan, çocuk psikiyatristten, mutlaka bu konuda daha başarılı gördüğünüz eğitimcilerden ya da bu yoldan geçmiş büyüklerinizden, çocuk büyütmüş ve başarılı bütün düşündüklerinizden, mutlaka ailenin diğer fertlerinden, yani biri kafe işletiyordur, biri başka bir, yani yeğen gel bana yardımcı ol, benim çok da ihtiyacım var filan deyip siz değil de bak senin istediğin o telefona sana ben alırım o zaman filan gibi
Hani yardımlar alarak biraz savuç, biraz ittir, biraz kaktır bir yola sokmamız gerekiyor. Suç olmadıktan sonra her türlü manevra mübah. Her türlü manevra. Yeter ki suç olmasın. Şiddet, bağırmak, yasaklamak inanılmaz ters yapıyor. Polisten öğrenirsiniz olayları. Tehlikeli bir zamandayız. Bazı şeylere ulaşılabilirlik de çok kolay. Çok kolay ve çok ters yapıyor. Yani ceberut bir şekilde benim kızım bunu yapamaz. Hiç abi. Yani lütfen sakin olun. Herkes her şeyi yapabilir. Yani orada yasal, sakin, yapıcı, çözüm odaklı davranmak çok değerli. Hani kızım ben bunu hazmedemiyorum. Biraz teyzende kal. Ya da halanda kal. Demek çok daha işlevsel olabilir. Sakin olun yani. Sakinken konuşun. Her tepkisel tutum, sinirlenip yaptığınız her ağır tepki daha büyük bir yani suda yayılan dalgalar gibi çok daha büyük dalgalara, çok daha büyük tepkilere, adli olaylara, çok üzücü sonuçlara yol açıyor. Sakin olun her zaman. Bazen gençler o kadar manevracı ki, hatta onlar daha manevracı. Evet. Ben dışarıdan baktığım zaman bir anneyle çocuk değil, iki ergen çatışıyor gibi görüyorum. Siz de karşısında bir ergen oluveriyorsunuz sanki. Bu yüzden diyorum bu tuzağa düşmeyin. Yani buradaki en önemli şeylerden biri, evet bunlar hep ekranla büyüdükleri için rol yapmayı, manipüle etmeyi çok iyi biliyorlar. Ve sizi de tanıyorlar. Aptal değil, bunlar yetişkin yani. Burada düşmeyeceğiniz en önemli tuzak saygı çerçevesini yitirmek. Çünkü o yani bakın lütfen bunu yapmanı istemiyorum da ne diyorsun lan bana moruk falan diyorsa artık orada kanal kalmıyor. Yani saygısızlık ve çirkeflik olduğunda kanalı bozduğunuz için oradan hiçbir komut veremezsiniz zaten. Doğrudan o kanalı yani kapatmalısınız. Bir dakika ben bu tonda konuşmuyorum. Siz terk edin orayı. Siz terk edin. Yani sözel şiddet, fiziksel şiddet, eşya kırma, hakaret varsa siz terk edin. Sokakta size yapılmasını kabul etmeyeceğiniz davranışı çocuklarınızdan kabul etmeyin. O zaman yüz göz olursunuz ve giderek çirkefleşir olay ve giderek kanalları tahrip edersiniz. Başkası yardım etsin. Başka profesyonellerden yardım alın. Ve duygu sömürülerini yutmayın. Çünkü gerçekten oynuyor bunlar. İyi bir anne değilsin, sen iyi bir baba değilsin. Yani onu hayata hazırlamak görevimiz. Tamam, onu tatmin etmek, mutlu etmek falan değil. Yani ben anlatamam size neler duyuyorum yani. Senin altında bilmem ne araba var. Ben üniversiteye gidiyorum. Bir motorum bile yok filan. Herkesin babası işte Volkswagen'lerle, Mercedes'lerle geliyor. Sen niye Tofaş'a binip geliyorsun filan. Yani işçi emeklisi birinin kızı bu yani. Yani bunu talep edebiliyor yani. Çok tuhaf, içgörüsüz, hatta son derece şımarık bir şekilde bunu talep edebiliyor. Burada duygu sömürülerini yutmayın yani. Sorumluluklarınızın da, görevlerinizin de bir sınırı var. Ne yapabilirsiniz? Kaynaklar ne? Ne yapabilirsiniz? Ne yapmak istiyorsunuz? Hangisi faydalı olur gibi düşüneceksiniz. Ben bu kadarını yapabiliyorum. Sen al araba, ben şuna destek olurum ama o zaman çalışman gerekecek. Sakin olun. Çünkü bir de çözümü o önersin ya. Gençler sürekli kriz yaratıyorlar, biz sorunu çözmeye çalışıyoruz. Saçma bir şey bu yani. Siz kriz yaratın ve bir dakika anlıyorum, evet. Nasıl Mercedes sahibi olabilirim? Bana bir çözüm üretir misin deyin. Çözümü o üretsin yani. Ben vardı da ben mi bilmiyorum yani. Olsa da hep beraber binsek. Olsa hep beraber binsek yani. Ama bu başka bir tartışma konusu. Başka bir düzlem. Çözümü de sen üret. Ben bunun yolunu bilmiyorum. Çok zekisin, yap işte. Yani. Gibi yani lütfen her şeye atlamadan, duygu sömürülerini yutmadan olması gereken, yapmanız gereken ebeveynlik görevlerinizi tamamlayarak sahneyi terk edeceksiniz. Yani çocuğu da uçuracaksınız. Bir çocuğun evde kalması, dizinizin dibine ayrılmaması bir başarı değil, başarısızlıktır. O çocuğu evden çıkarmak üzere yetiştiriyorsunuz. Destekçi, rol model olabilen, sakin kalabilen, manipüle edilmeyen anne babalar olacağız sevgili izleyiciler. Verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sedat Hocam. Faydalı olacağını düşündüğünüz diğer izleyicilerimizle paylaşırsanız çok seviniriz. Güzel bilgiler yayılsın. Ve abone olun lütfen.